Herkese merhaba, üroloji uzmanı Emre Erdem Akkaya. Arkadaşlar bugün anlatacağım video testosteron ya da anabolizan kullanım sonrasında testisleri daha hızlı bir şekilde nasıl aktive ederiz ve testikler rehabilitasyonu nasıl daha hızlı bir şekilde sağlarız. İşte PCT dediğimiz şey, daha doğrusu kısaca. Çünkü bu konuyla ilgili çok soru geliyor arkadaşlar. En son soruyu söyleyeyim mesela. 24 hafta boyunca hem Sustanon hem de Removalon kullandım. PCT ihtiyacım var mı? Arkadaşlar bu sorunun cevabını anlatacak aslında birçok video yaptık. Kısaca bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü destekli sağlam bir çalışma. Haltercilere 12 hafta boyunca haftada 200 mg olmak üzere testosteron anabolizan tedavisi yapılıyor. Bu haltercilerin testosteron seviyelerini takip ediyorlar 12 haftadan sonra ve bakıyorlar ki doğal haline, ilk haline, bu tedavi testosteron başlamadan önceki haline testosteron seviyesi ancak ve ancak ortalama 4 ay sonra geliyor arkadaşlar. Şimdi hani birisi diyecek ki şimdi oradan benim arkadaşım bıraktı, bir ay sonra baktık işte onun FSH, testosteron seviyeleri normalde. Arkadaşlar olabilir. Kişinin yapısına, genetik yapısına, yaşına, kullandığı ilaçların süresine ve miktarına göre bu durum değişebilir arkadaşlar. Bizim şöyle bir sıkıntımız oluyor. Bu ilaçları bıraktıktan sonra kullandığı ilaçlara göre gene çok uzun süreler arkadaşlar. 6 ay, 1 sene gibi süreler boyunca kişinin testosteronu eski haline, eski yerine gelmeyebiliyor. Ve burada kişiler çok sıkıntı çekiyor. Mesela daha en son gördüğüm hastadan bahsedeyim ki kendisi antrenör. Propionat, mastoron, trembolon kullanmış. 6 ay geçmiş aradan bana sertleşme problemi var diye geliyor. Bakıyoruz testosteron seviyesine 1.75. Arkadaşlar bu son 6 ayın en iyi testosteron seviyesi bile yani. 1.75 testosteron en iyi seviyeyle gezdiği zaman ne olacak? Mutlaka cinsel problemler ortaya çıkacak. Çıkmak zorunda yani. Çok düşük çünkü. Ve onun öncesinde de yani düşük olduğu gibi onun öncesinde çok yüksek testosteron seviyelerinde seyretmiş hastanın testosteronu. Yani çok yüksekten çok düşüğe düşüyor. Ve bu ciddi sıkıntı oluşturuyor tabii. Peki ne yapmak lazım arkadaşlar? Yapmak gereken Türkiye'de bir tane ilaç var arkadaşlar. Clomifen sitrat. Dünyada Amerika'da Enklomen diye bir ilaç daha var. Onun yerine onun daha duyarlı olduğu söyleniyor. Ama Türkiye'de bir tane ilaç var. Bir tane dozu var, bir tane formu var. Ve bu ilaç hipofizden LH ve FSH salgılanmasını sağlayan tek ilaç arkadaşlar. Başka muadili de yok. Bundan günde bir tane kullandığınız zaman birinci ayın sonunda çoğu hastada LH ve FSH seviyelerini düzene koyuyor. Peki bu sürede daha hızlı nasıl desteklenebilir kişi? Bu süreyi daha da düzeltmek için Pregnil artık kalmadı piyasada. Onun yerine Ovitrelle kullanılabilir. Şimdi burada da şöyle bir efsane var arkadaşlar. İşte 5000 ünite birden vurursan Leydig hücrelerin ölüyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Biz hipogonadotropik, hipogonadizm dediğimiz bazı hastalar var. Bu hastalarda LH ve FSH salgısı doğuştan yok. Biz bu hastalarda Ovitrelle dozunu haftada bir tane olmak üzere aylık 4 tane birden uyguluyoruz. Ve bu hastalarda Leydig hücreleri ortadan kalkmıyor, bir zarar görmüyor. Ve bu ilaçlar sayesinde kişiler eşini hamile bırakabiliyor ve çocuk sahibi olabiliyorlar arkadaşlar. Şöyle bir durum var yalnız. Bu gene anabolizan kullanıcılar arasında 10 yıllar boyunca Pregnil kullanan, HCG kullanan insanlar var arkadaşlar. Çok uzun süreler kullanırsanız Leydig hücrelerinde belki duyarsızlık bu konuyla ilgili gelişebilir. Onun dışında birkaç aylık kullanımlarda herhangi bir riski yok. Tabii ki ilaç olarak riski var ama Leydig hücrelerini öldürme gibi bir riski yok. Tamamen bir şehir efsanesi olduğunu söyleyebilirim kısa kullanımlarda. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi özetleyecek olursak konuyu. Sonuçta biz PCT'de testikler rehabilitasyonda ne kullanıyoruz? Klomen kullanıyoruz. Gerekirse Ovitrelle kullanıyoruz. Acaba ihtiyacımız var mı diye merak ediyorsanız birinci ayda FSH, LH, östrojen, testosteron seviyelerine baktırmanız yeterli. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu video kesinlikle tedavi önerisi içermiyor arkadaşlar. Tedavi önerici bir video değil. Tamamen bilgilendirme, bilgi paylaşımı amaçlı yapılmış bir videodur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımla.